Bebeğinizin hayatı boyunca sahip olacağı en yakın arkadaşla tanışmaya hazır mısınız? Hamilelerde nefesi konuşacağız. Çok soruyordunuz. Hamileler bu cihazı kullanabilir mi? Nasıl nefes egzersizi yapacak diye. Bunları sizin için açıklayıp anlatmak istedim. Gebeliğinizde 3'er aylık trimester dediğimiz periyotlar var. Ve bu ilk 3 ayda vücudunun o iki hücrenin birleşiminden sonra rahime yerleşmesi, daha sonra organların oluşması ve ikinci trimester dediğimiz dönemde solunum sistemine dair bebeğin hareketleri içinde bulunduğu amniyot sıvısının akışıyla soluma hareketleri ultrasonda görülebiliyor. Üçüncü trimesterde de bebeğin pnömosit dediğimiz akciğer baloncuklarının içinde döşeli tip 2 pnömositlerinden sabunsu akciğerlerin oksijen karbondioksit alışverişini sağlayan sürfaktan adında maddesi sentezlenmeye başlıyor. Ve kitabi teorik bilgi olarak her bebekte farklı olabilir, küçük farklar yani. Doğumda akciğer baloncuklarının, yani hani 300 milyon baloncuktan bahsediyorum ya, onların bebek doğduğunda %15'inin oluşmuş olarak doğduğu kabul ediliyor. Ve 8 yaşına kadar baloncukların gelişiminin tamamlanmaya devam ettiği, gelişmeye devam ettiği kabul ediliyor. Bu yüzden bebeğinizin oksijenlenmesinde anne karnındayken sizin onun için farkında olarak nefes çalışmaları yapmanız çok önemli. Çünkü o da bu sizin aldığınız nefesle oksijenleniyor, bütün organlarını oluşturuyor. Geleceğini kurmanız, geçmişten gelen bütün travmalarını çözmeniz anne karnında başlıyor. Anne karnındaki o 3 aylık periyotlar belirttim ya, 6. ayda böyle rahimin içinde bebek diyaframa yakın böyle en tepe noktası bütün karın içine adeta doldurmuştur. Sonradan pelvis dediğimiz doğum kanalına doğru inmeye başlar. İşte o süreçlerin hepsinde diyaframınız adeta bebeğinizin rahimin içindeki bebeğin üzerinde bir örtü koruyucu gibidir. Ve sizin anne karnındaki bebeğe gönderdiğiniz oksijen karbondioksit konsantrasyonunu sizden geçen kanın içerisindeki salgılar belirler. O yüzden bebeğiniz adeta diyaframınızın her hareketiyle buradaki stresiniz ona yansır. Buradaki rahatlamanız, hatta her nefes alışverişteki diyafram hareketinin bebeğinizi okşama etkisi vardır. Çünkü diyafram nefes aldığınızda, akciğerler dolduğunda iki yerine 8-10 santim hareket ettiğinde, yani şunu yaptığında aşağıya indiği için bağırsaklar ve tabii ki büyümüş olan rahim öne doğru gider. Ve onda bir dalgalanma hareketi, oksijenlenme artışı sağlayarak annem beni hatırladı. Hele ki temas ettiğinizde alt pelvis tabanı, diyafram, pelvis diyaframı, yani içinde olduğu alanla üst diyaframımızın arasında salınma hareketiyle adeta onu beşikte sallar gibi sallamış, okşamış, sevginizi ve onu hatırladığınızı ona yönlendirmiş, göndermiş olursunuz. Seviyoruz. Seni seviyorum. Senin şifalanman için hatırlıyorum. Sana şifa gönderiyorum yavrum demeniz onun anne karnında ilk şifalanmaya başlamasını sağlayacaktır. Nasıl yaparız? İşte bu cihazı kullanmamız ne kadar doğru, nasıl olur? Doğru nefes burundan alınıp burundan verilen fizyolojik,
Ama bunda ağızdan alıp verdiğimiz süreçleri var. Yanlış mı yapıyoruz? Nefesin doğrusu yanlışı, eksisi artısı hesapları değil. Biz aslında nefes aldığımızı ve nefesimizi etkinleştirmemiz gerektiğini unutuyoruz. Tabii ki en önemlisi fizyolojik, nefesi daha güçlü ve etkin bedenimize sağlayacağımız nefesimize teşekkür ve dinlenme periyotları yaratmamız. Nasıl yapıyoruz? Biliyorsunuz artık. Burnumuzdan gözlerimiz mümkünse kapalı. Omuzlar geriye, aldığımız, akışta olduğumuz, hafif mırıldanarak alıp bekleyerek içimizdeki balonların doğru sakin havalanmasını sağladığımız, göbeğimizin hafif öne çıktığı, göğsümüzün etkin bir şekilde solunuma katıldığı oksijenizasyon, biraz bekledik, sakince mırıltıyla verdik. Bazen adeta elma toplama hareketiyle şu şekilde kaldırıp kaburgaların öne ve yana açılmasını da sağlayarak %20 daha geniş volüme ulaştığımız, aldık, bekledik, verdik, gözlerimizi açtık. Çünkü ışık da bu dünyadaki illüzyon olan yaşantıya adapte olmamız ve bir stres kaynağımız şeklinde çalışıyor. Ne kadar havalandırabiliyoruz? Akciğerin volüm güçleri ne kadar diye kontrol etmek için de düzenli olarak günlük sabah akşam tecrübe ettikten sonra, eğer ki kadın doğumcumuzun özellikle basıncı arttırmayın diye belirttiği bir durum yoksa, sakince burundan boşalttık nefesi. Burundan boşaltmak çok önemli. Nitrik oksit sentezi bakımından boşalttık, göbeğimiz adeta ıkınır gibi tamamen yapıştı karın duvarına. Bu arada bebeğimizi de diyaframımız okşamış oluyor. Hafifçe çektik, havalandırdık. 1, 2, 3. Bunlar zorlama, abartma, stres yaratacak hiçbir şey yok. Birini kaldırdım, 2'yi kaldıramadım, 3 kalkmadı falan. Hiçbirinin önemi yok. Sadece ölçeklendirmek buradaki en önemli mantık. Birkaç kez boşalttık burundan. Çektik. Bunun sonrasında çevirdik. Burnumuzdan gül koklar gibi. Canım, senin için oksijen aldım. Bekledim. Bebeğime gitti. Üfledim. Stres, sıkıntı, abartı, zorlama yok. Tekrar aldım. Bekledim. 1 kalktı, 2 kalktı, 3 kalktı. Bunların hiçbir kriteri, kuralı yok. Bu şekilde baktım, ölçtüm, arada kontrol ettim. Rezervim nedir, ne kadardır? Bebeğime ekstra bir bonus gönderdim. Sonrasında her strese girilen anda dudaklar kapalı, nefesi güçlendirerek bebeğimizin en yakın arkadaşını güçlendiriyoruz. Doğduktan sonraki süreçte farkındalığı oluşmaya başladığında onun da daha iyi akciğer alveol gelişimini sağlamasını bebeğimize öğretiyoruz. Küçük bebekler için ayrı oyuncak bebekle gösterdiğim videom var. Onu izleyebilirsiniz. O sıkıntılı, stresli, heyecan yaratan gün geldi, dayandı. Sancı bastırdı.
O sancıda bütün çalıştığım, öğrendiğim nefes egzersizlerini unutmuştum. Çünkü sıkıntı geldiğinde o rahim bebeği dışarıya çıkarmak için o oksitosinin etkisiyle fırlatacağı sırada lütfen en önemli hatırlamanız gereken şey dudaklarınızı kapatmak olsun. Bastırdı. Akciğerleri doldurup burnunuzdan nitrik oksit arttırmanız, özellikle burundan alıp burundan vermeye çalışmanız. Biliyorum, beden kendini rahatlatmak için yapmaya çalışacak. Ama nasıl maraton koşucuları, spor müsabakalarındaki yarışmacılar artık ağzını bantlıyorsa, yapabildiğiniz kadar şeklinde burun nefesini aktive etmeniz size bebeğiniz için Japon yeni bankada para biriktirmişsiniz gibi etki edecek. Söz veriyorum. Surfaktanının artışından, antioksidan gücün artışına ve vücudunun nitrik oksitten zengin bir hale geçmesine yardım edeceksiniz. O yüzden o sancı geldiğinde de tek yapmanız gereken burun nefesinizi bir servet olarak görüp sarılmanız. Gebelikte yapacağınız nefes egzersizleri bebeğinizin kolaylıkla, ferahlıkla şifaya kavuşmasını sağlayacaktır. Ve burnunuzun ucunda her an her yerde yanınızda toplarla da desteklerseniz en iyi yatırımı yapmış olacaksınız çocuğunuz için. Şifa olsun efendim.